Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Mart 2026. Çok önemli bir gün. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bütün takipçi kadınlarımızın, emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlara sadece açıkçası bugün değil de birçok daha fazla değer vermemiz, onları el üstünde tutmamız gerekiyor. Yani onları kaybetmeden açıkçası değerlenebilmemiz gerekiyor. Kaybettikten sonra artık onların değinebilmenizin bir anlamı kalmıyor, bir şey ifade etmiyor. Yani demek istediğim ananızın, kardeşinizin, eşinizin yanınızdayken değerini bilin. Şimdi yavaş yavaş grafiklere geçelim. Önümüzdeki hafta yine sıkıntılı bir hafta olacak. Amerika tarafından CPI verileri gelecek. Bu veriler ışığında açıkçası Fed'in gerçekten faiz indirecek mi indirmeyecek mi ona bakacağız. Enflasyon verileri. Yani CPI verisi yüksek gelirse maalesef Bitcoin tarafında, Nasdaq tarafında düşüşler daha da derinleşebilir. Fed böyle bir durumda faiz indirmeyi biraz daha erteleyebilir. Yani altında kısa süreli bir düşüş hareketi olabilir. Sonrasında yine toparlama ihtimali yüksek ama özellikle Bitcoin kripto tarafı için sıkıntı. Yani CPI verisi düşük gelirse ki gelir mi açıkçası bilmiyorum. Bu savaş ortamında şimdi zaten enerji fiyatlarına bakacağız. Özellikle Brent petrol tarafına bu kadar yükselmişken bu illaki enflasyon tarafında etkileyecektir. Yani iyi gelmesi tarafında riskli varlıklara bir geçiş olur ama şu anda olur mu? Yani bilemiyorum arkadaşlar. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Yani böyle savaşların olduğu, ekonomik belirsizliğin olduğu zamanlarda para genelde ya altına ya dolara ya da ABD tahvillerine kaçar. Yani bunları bilin. Piyasaya bu gözle bakın. Bu piyasa uçacak, kaçacak herhangi biri için diyorum. Yani biri için söylüyorum, kripto için söylemiyorum. Öyle düşüncelere kapılmayın. Yani dediğim gibi biraz daha scalp işlemler peşinde kovalama taraftarıyım ben. Bununla ilgili sabah da zaten iki tane güzel işlem verdim. Ben de o işlemlerden güzel bir açıkçası para kazandım. Güzel bir pazar başlangıcı oldu benim için. Umarım takip eden arkadaşlar da iyi gelir elde etmiştir. Arkadaşlar dediğim gibi benim burada temel amacım gerçekten benim yıllardır bu sektörde olan bilgimi, tecrübemi, deneyimimi sizlerle paylaşmak. Sizlerin bir dolarının bile hani bu namussuz herifler tarafından alınmasını engellemek. Benim amacım bu. Yani sizin bir dolarınız bile benim için değerli. Yani çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını buralarda kaybetmeyin arkadaşlar. Yani abone olun, takip edin, eğitimleri izleyin. Yani sadece benim eğitimleri de izlemenize gerek yok. Başka eğitimler de izleyebilirsiniz. Hani benimkini beğenmezsiniz başka tarafa ama kendinizi bir şekilde eğitmeniz lazım. Eğer ki bu piyasalarda işlem yapacaksınız. Yani dediğim gibi dolar olmuş 44 lira ki muhtemelen önümüzdeki süreçte daha fazla doları tutmayacaklar, bırakacaklar. Benim artık ya tutacakları bir durum yok. Enflasyonla hani bu şekilde de başa çıkamıyorlar zaten. Yani dolar bu kadar artmışken paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar sermayenizi burada kümülatif bir şekilde yavaş yavaş artırmaya bakın. Ben bununla ilgili elimden gelince size eğitimleri de geliştireceğim. Daha fazla video çekeceğim. Aldığım işlemleri de fırsat buldukça sizlere YouTube'dan paylaşacağım short olarak. Yani bildirimleri açmanız çok önemli. Ondan sonrasında zaten inanın yavaş 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 kasanızı büyüteceğiz. Yani ay sonu geldiği zaman buradan kazandığımız paralarla inanın çocuğunuzun okul taksitini de ödeyebilirsiniz. Kiranızı da ödeyebilirsiniz. Mutfak masraflarınızı da karşılayabilirsiniz. Ne bileyim hani yazın Haziran'da Temmuz'da ailenizle tatile gitmek isteyeceksiniz. Onları da onun patısını bile çıkartabilirsiniz. Sizden isteğim sadece videoları takip edin. Sabırlı olun. FOMO'ya kapılmayın. Sadece sadece yapacağınız şey bunlar arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bu sektörde para kazanmama ihtimaliniz çok düşük. Yani en azından şöyle söyleyeyim size 10 işlemde 7 tanesinden 6 tanesinden başarılı oluruz. Gün gelir 8 tanesinden başarılı oluruz. Yani bizim burada amacımız e, sermayemizi azaltmak değil. Sermayemizi artırmak. Yani bizim bir ana paramız vardır. O ana paranın üzerine biz her gün
Kümülatif bir şekilde part part onu yükseltiriz. Yani risk alacağımız zamanlar da olur ama risk almayacağımız zamanlar da olur. Şu anlar risk almayacağımız zamanlar. Yani şu anda 50 dolar 100 dolar alıp çıkacağımız zamanlar. Yani bazı arkadaşlar sabırsız, onların da farkındayım. Böyle hemen bir anda %100 %200 karlar bekliyor. Orada da öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani fırsat her zaman gelir. Ama önemli olan senin kasanda o fırsat geldiğinde paranın olması. Bakın sabah bir fırsat yakaladık. Yüzdeki 40 %45 kar elde ettik. Yani onu da ben paylaş. Yani short da vardı zaten. Oradan isteyen bakabilir. Yani %100 40-45 karı size hangi piyasa verir? Bir saatte aldık biz bu parayı. Hiç kimse vermez. Onun için sabır arkadaşlar. Sabır, bilgi, tecrübe. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman inanın sadece bu piyasada değil birçok piyasada zaten para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi petrol grafiğiyle bir başlayalım. Petrol dediğimiz gibi %30-35 yükseldi bu hafta. Yani tarihte böyle bir yükseliş daha önce bu kadar kısa sürede var mı açıkçası bilmiyorum. Yani Bitcoin 67 bin dolar seviyelerinde eziliyor. Yani SP500 bir haftada 800 puan düştü. Yani VIX endeksine bakarsak VIX endeksi demiştim. Şurası direnciydi. Kırdı üzerinde de hatta gün kapattı. VIX endeksi piyasadaki volatiliteye bize gösteriyor arkadaşlar. Piyasa şu anda olmasından çok çok daha fazla volatil. Yani bunun savaş sebebi tabii birincisi İran Savaşı, petrol, Hürmüz Boğazı kapandı. Yani enerji fiyatları daha da patlayacak gibi. Yani petrol herhalde bilmiyorum kısa vadede herhalde şu bizim hedefimiz olan 94 sonrasında da 100 seviyelerine çok rahat gidecek gibi duruyor. Yani Katar'dan da zaten açıklama geldi. Hürmüz geçmezse günler içerisinde Körfez'deki tüm üretim durur. Yani bunları böyle tankerlerle taşınacak gibi değil arkadaşlar. Yani geçen bir televizyon programında gördüm. Ee, Yani adam diyor ki tırlarla taşırız tankerlerle. Oğlum manyak mısınız abi siz yani bir tır bir tanker kaç ton petrol alabilir ki yani yüzlerce binlerce tır olması lazım. Yani bir şey düşünebiliyor musunuz? Binlerce tır bir anda geçiyor oradan oluşabilecek trafiği onların bir ulaşım süresi yani kar zarar analizi. Yani Trump da bir her zamanki gibi yine saçma sapan konuşmalara devam ediyor. Yani koşulsuz teslim olacaklar diyor. İran'da teslim olmayacağız diyor. Yani bu savaş böyle daha da uzayacak gibi görünüyor. Neyse biz teknik tarafa bakalım. Önümüzdeki hafta en azından neler olabilir? Onları bir öngörmeye çalışalım. Petrol dediğimiz gibi arkadaşlar petrol benim söylediğimde 77 dolar seviyelerindeydi. Şu anda 92 dolar seviyesinde 94'ü zorluyor. Yani bu orayı da kırarsa bakın şimdiden söylüyorum çok net şu bölge 125 dolar bunun hedefi. Yani oradan sonra da bunu e, yani şu kısımdan sonra petrolü tutamazlar. Ben de açıkçası şuradan bir işlem almıştım. Kısa bir işlem, scalp işlemdi. Aldım çıktım. Çünkü hala piyasalara hiç güvenmiyorum ama eğer ki petrol 94-95 civarının üzerinde bir günlük mum kapatırsa işlem yaparım. Ama şöyle de bir durum var. Şunu da bilin. RSI de şu anda 88 seviyelerinde. Yani günlükte artık aşırı alıma geldi. Buralardan giriş artık riskli. Yani bana nasıl işlem alacağız diye sorarsanız şöyle bir işlem alırım. Pardon. Kusura bakmayın ya bu programı yeni kullanıyorum da daha tam alışamadım. Neredeydi bu? Yani gelir petrol şurayı oyalanır. Bakarız burada acaba burayı kırabilecek mi? Ha, baktık burada bayağı oyalanıyor. RSI bayağı rahatladı. Ondan sonra şöyle bir hareket gelmesini beklerim. Yani özür dilerim. Şunu bir düzelteyim. Yani şöyle bir hareket gelmesini beklerim. Burayı bir hacimli mumu kırdıktan sonra şu seviyelerde bir reteste ben işlemi alırım. Yani şu kısımda işlem alırım. Ha, bu olacak diye bir durum yok. Şöyle de yapabilir. Buraya gelir burada oyalanır. Şöyle RSI'yi bir rahatlatır aşağı doğru kırar.
Ha, belki trendten destek alır. Buradan yukarıda gidebilir. Bunların hepsi olasılık. Biz pozisyonlarımızı tabii bunlara göre alacağız. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında altın açıkçası çok bence olumlu gidiyor. Ee, Geçen haftayı da zaten güzel hacimli bir mumla kapattı. Şunu 4 saatte alırsam daha güzel olur. Şimdi altında şöyle bir ayı bayrağı var. Tabii ayı bayrağı bu aralar çalışmıyor ya. Bu piyasa yukarı gidecekse yani şöyle bir üçgende diyebiliriz. Şu anda üst bandında. Bugünkü açılışta burayı kırıp üstüne gidecek mi bakacağız. Buradan en üstteki yani bir üst direnci 5250 dolar seviyesi. Buradan tekrardan şöyle bir aşağıda gelebilir. Yani şu alt kanal bandını delip buradan yukarı ya da aşağı gitme olasılığı var. Tabii bu önemli. Çarşamba günü arkadaşlar. Çarşamba günü CPI verileri çok önemli. Ee, O gelmeden açıkçası burada tam net bir işlem almak da doğru değil. Kısa süreli işlemler alıp kaçmak lazım. Alttaki desteğimiz 4980, 5010, 5020 dolar seviyesi arası desteğimiz. Alt tarafta 4845, onun altında da arkadaşlar şu 4600 seviyelerinde desteklerimiz bulunuyor. Oralara gelir mi bilemiyorum. Yani doların çok ciddi yükselmesi gerekiyor. Dolar grafiğine bakalım. Bu DXY doların piyasadaki gücünü gösteren grafik arkadaşlar. Şu minörde bir yükselen trendi vardı. Onu aşağı kırdı. Şunu sileyim kafanız karışmasın. Aşağı kırdı. Şimdi şurada bizim beklentimiz arkadaşlar şurada 1, 2, 3. Üçlü tepe bir görüntüsü var. Yani eğer ki 98 altının üzerinde mum kapatırsa buradan beklentimiz bizim 98 seviyelerine kadar inmesidir. Yani şurada da zaten gördüğünüz gibi bir trend desteği var. Bu çizgileri siz de kendi grafiklerinize koyarak alarmlarınızı kurun. Oralara geldiğinde fiyatların dönüşünü izleyin. Baktınız buralarda oyalanıyor, bir türlü burayı kırmıyor. O zaman bilin ki altın ve kripto tarafında bir düşüş gelebilir. Yani buranın altına da sarkarsa o zaman çok güzel olur. Piyasa gerçekten yeşillenir. Dediğim gibi öncelikle bunun beklentimiz şu seviye altında mum kapatması. Bu seviye altında mum kapatırsa altın tarafında daha olumlu olabiliriz. Gümüşe bakalım. Yani gümüş altında zaten paralel gidiyor. Dediğim gibi yükselen kanal trendimiz vardı. Geldi, onu kırdı. Tekrar üstüne çıktı. Altına geldi. Retest yaptı. Şu an buralarda oyalanıyor. Bunun ilk de direnci bizim için 85,5-86 seviyeleri. Yani buraların üzerine çıkması lazım gümüşün daha da yükselebilmesi için bizim de onunla olumlu düşünebilmemiz için ama yani öncelikle dediğim gibi yükselişin de başlaması için 91 dolar seviyesinin üzerinde mum kapatmalı. Yükselişine devam edebilmesi için. Gelelim kanayan yaramız Bitcoin. Öncelikle dolar grafiğine bakalım USDT. Bu daha önce grafiklerde söylemiştim, videolarda söylemiştim, özür dilerim. Bitcoin ile ters korelasyonda çalışan bir parite. Bu yükselirse Bitcoin düşer, Bitcoin yükselirse bu düşer. Yani bunların hepsi birbiriyle senkron bir şekilde ilerliyor. Bir boğa bayrağımız var. Onun içinde hareket ediyor. Hatta şurada şu bölümde ben daha önce bir video çekmiştim. Demiştim ki bu bir fake bir hareket olabilir. Bitcoin'e sakın işlem açmayın. Şey yapın, bekleyin. 74.500, 74.000 seviyelerin üzerinde bir mum kapatsın. Ama tabii ki insanlar yine bizi dinlemedi. İşlem açtılar, maalesef zarar ettiler. Bakın şu alt kanal bandı bir, şurayı kırdı. Burayı da sayarsak 2. Üst taraftan da 1, 2, 3 tane direncimiz var. Eğer ki USDT bunun üzerine giderse geçmiş olsun. Bitcoin tarafında o zaman daha az seviyeli konuşabiliriz. Ama önümüzdeki hafta dediğim gibi benim senaryom şöyle, özellikle pazartesi salı günü bu şuralardan gelir, buralarda oyalanır biraz daha. Yani şu kısımdayken işlem açmak çok doğru değil. Özellikle kripto tarafına. Ya paranızı pul edersiniz. Çok büyük bir marjlar yok. Yani çok küçük marjlar da yok açıkçası. Yani burada bir aşağı bir yukarı paranızı pul edersiniz zaten. Onun için ben kanalın kırılıp kesinlikle altında ya da üstünde günlük mum kapatmasını bu tarafta beklerim.
Şimdi Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de gördüğünüz gibi üçgeni, yine bu boğa bir ayı bayrağıydı. Ee, Onun üstüne kırdı. Her zamanki gibi fake bir hareketle şakır şakır aşağıya indi. Ben geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam veriler gelmeden önce de veriler geldikten sonra da fake hareketlerin olabileceği ve daha sonrasında verilerin hani ABD tarafında özellikle iyi geldiğini, FED verileri faiz indiriminin biraz daha öteleyebileceğini, buradaki hareketlerin fake olarak kalacağını hemen bir kısa shortla anlatmıştım açıkçası. Ki nitekim öyle oldu. Geldi yine kanalın içine girdi. Şimdi bizim burada özellikle margin tarafta işlem yapacak arkadaşlar. İlk alım yerimiz burası abi arkadaşlar. Order blok dediğimiz şu kısım bizim alım yerimiz. Yani bunun altında mum kapatmamalı. Kesinlikle bu kanal içerisinde olmam. Burada kısa vade short işlemden long işlem denebilir, özür dilerim. Ama bunun altında kalması demek maalesef artık Bitcoin için hatta şöyle haftalığa ben alayım. Daha alt seviyelerin yani şu 48-50 bin dolar bandını konuşabiliriz çok rahatlıkla. Yani aslında haftalıkta da baktığımız zaman haftalıkta da RSI bayağı bir dipte. Yani aşırı satım bölgesinin de altında ilerliyor şu anda. Yani bu hafta veriler gelmese belki bir kısa yükseliş RSI'yi rahatlatma açısından düşünebilirdim ama bu veriler yani inşallah ABD tarafında da iyi gelir de piyasa biraz daha yükselir. Şimdi Ethereum'a bakalım. Yani grafikleri hep aynı arkadaşlar. Yani bunlardan da açıkçası uzun vadede şu anda bir beklenti içerisine girmek biraz polyan açık olur. Öyle söyleyeyim size. Ethereum'da yine geldi. 2150-2170 arasındaki direncini buradan ret yedi. Aşağıya tekrardan geldi. Alt kanal bandı desteği 1795. Buraları dediğim gibi çizgilerinizi çizin arkadaşlar. Alarmlarınızı kurun. Buralara geldi mi fiyatın mumların şöyle hareketler yapmasını bekleyin arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Küçük mum. Yani şöyle bir küçük mumdan sonra yani işleme girmek makul. Yani şu mumlar. Bu doji zaten bu. İşleme girme. Yani şu fitri saymıyorum. Tamamıyla burada işleme girenleri burada patlatmak için yapılmış bir hareket bu. Burada da tabii stopunuz sizin kesinlikle 1770-1750 seviyelerinde olmalı ki piyasa sizi stop etmesin. Hatta şurada bakalım ve şey ama yok tamam. Şimdi biraz da Forex tarafına bakalım. Euro dolar benim uzun zamandır takip ettiğim bir parite. Şu anda destek bölgesine çok yakın arkadaşlar. Şu seviye onun Euro doların 1.15 1.15-1.15.30 arası bunun desteği. Hatta şurada da kısa bir ince bir akümülasyon süreci. 1, 2, 3, 4 zaten 4 tane günlükte alta vurup yukarı gitmiş. Buradan bir yükseliş bekleyelim. Ben dedim ki onun da bugün akşam seanslarının açılışını bekleyeceğim. Eğer beklediğim hareketi yaparsa kısa az bir lotla burada işlem açmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yani önümüzdeki hafta dediğim gibi önemli veriler gelecek çarşamba günü. Özellikle çarşamba günü 15'ten sonra Amerika açılışına kadar Türkiye'de 15, 16, 17, 18 arası yanlış hatırlamıyorsam. O süre içerisinde işlem açmak çok riskli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum paranızı pul edersiniz. Bir aşağı bir yukarı mal olursunuz. Bütün paranız gider. Psikolojiniz bozulur. Günlerce kendinize gelemezsiniz. Gerek yok. Bekleyin. Piyasa bir yönünü tayin etsin. Yönünü tayin ettikten sonra fırsat verecektir illaki bize. Ona göre işlemlerimize devam ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız inanın yaptığım işlemlerde hızlıca haberdar olursunuz. En azından böyle sıkıntılı süreçlerde nasıl para kazanılabileceğini öğrenirsiniz. İlerleyen süreçte hiç kimseye ihtiyacınız kalmadan da bu işlemleri kendi kendinize açabileceğinizi düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Burada anlattıklarım arkadaşlar dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Siz de kendi analizlerinizi yaparak işlemlerinizi, risklerinizi alarak yapabilirsiniz.
Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yarın yine gün içerisinde video yapmaya çalışacağım. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.